Atölye Masal YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlarım. Bugün sizinle dantel anglaise modelinin 3 halini çalışacağız. Tekli, ikili ve üçlü olarak göreceğiz. Nasıl yapılacağını tüm detaylarıyla anlatıyor olacağım. Örerken en çok nelere dikkat etmemiz gerekli? Yönünü nasıl tutmalıyız? Tığ tutuşumuz, ip alışımız nasıl olmalı? Bunlarla ilgili de ayrıntılı bilgi veriyor olacağım arkadaşlar. Kolayca örebileceğiniz, hızlıca öğrenebileceğiniz bir teknik. Bundan emin olabilirsiniz. Şöyle yakından göstermiş olayım. Çalışacağımız modelleri. Çeşitli alanlarda tercih edebileceğiniz bir örgü modelidir arkadaşlar. Dantel işlemelerinde tercih edilebilir, tekstil ürünleri süslemelerinde tercih edilebilir, çanta askıları olarak tercih edilebilir. Birçok alanda kullanılabilecek çok güzel modeller arkadaşlar. Her biri de kendi içinde ayrıca değerlendirilebilecek muntazam işler oluyor. Yapımına geçmeden önce bir bilgi hatırlatmak isterim. Bu şekildeki içeriklerime ulaşabilmeniz için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hadi şimdi yapımına geçelim. Şimdi tekli anglaise modelimizle başlayalım. Bir kilitleme yapıyorum öncelikle arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerinde ilmeğim var. Geriye dönüyorum. Zincirin içerisinden ilmek çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek var. Tığımın üzerine ip alıyorum. Her ikisinin içinden geçiriyorum. Çevire çevire sol tarafa çevirerek öreceğiz ve devam edeceğiz. Şimdi hafifçe parçayı çeviriyorum arkadaşlar. Tığımda ilmeğim var. Şurada gördüğünüz ilmekten hemen ilmek çıkartacağım. Bunun tekli çiftli olması şu anda bizim için çok önemli değil. Başlangıç noktasında. Tığımın üzerinde 2 ilmeğim oldu. İp alıyorum, tığımın kancasına her ikisinin içerisinden geçiriyorum. Hafifçe çeviriyorum. Bakın burada 2 ilmek oluştu. Kullanacağımız 2 ilmek oluştu. 1 ve 2. 1 ve 2. Tığımın üzerinde bir ilmeğim var. Bunun her ikisinin içerisinden tığımı geçiriyorum. Kancanın üzerine ip alıyorum ve içlerinden geçiriyorum. Tığımın üzerinde 2 ilmeğim var. Tığımın üzerine ipimi dolayıp her ikisinin içerisinden geçiriyorum. Ve bu şekilde istediğim uzunluğa varıncaya dek aynı işlemi uyguluyorum. Tığımın üzerinde ilmeğim var. Çeviriyorum. Bakın bu tarafa çevirdiğinizi varsayarak her zaman örgünüzü örün. Şu her iki ilmeğin içinden ipimi geçiriyorum. Tığımın üzerinde 2 ilmek oluşturup ikisini bir alıyorum. Hafifçe çeviriyorum. İkisinin içinden ipimi geçiriyorum ve tığımdaki 2 ilmeği örüyorum. Şöyle biraz ipimi gevşeteyim. Hafifçe çeviriyorum. Oluşan 2 ilmeğin içerisinden ipimi geçiriyorum. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini bir alıyorum. Ve bu şekilde dediğim gibi istediğiniz uzunluğa gelinceye dek örmeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle birkaç defa daha işlemi tekrarlayalım. Elde edeceğimiz sonucu da görelim. Çok pratik. Eliniz alıştıktan sonra rahatlıkla örebilirsiniz. Ben çevirmeden de şöyle tığımı geçirdikten sonra hızlı örerken şöyle çevirerek ilmeği almayı tercih ediyorum arkadaşlar. Elinize nasıl rahat geliyorsa. Şöyle geçiriyorum. Sonra çevirip içinden ilmek geçiriyorum. Ama mantık olarak çevirip yanda oluşanları görüp içinden tığımızı geçirip ilmek çekip oluşturup devam etmek. Dediğim gibi size hangisi daha rahat gelirse
O şekilde örebilirsiniz. Şimdi bakalım nasıl bir görüntü elde ediyoruz. Bakın. Şöyle bir görüntümüz var. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şimdi hadi gelin ikili nasıl yapılır onu görelim. Evet. Şimdi ikili, çiftli için ipimizi kilitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Geriye dönüp ikinci zincirin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Ve ilk zincirimin üzerine bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi 2 tane sık iğnemizi yapmış olduk. 3 zincir çektik, geriye döndük. 2 tane sık iğne yaptık arkadaşlar. Şimdi biz ikili de bir sık iğne ve yandan ilmek alarak örmeye devam edeceğiz. Yine birinci de birli de tekli de daha doğrusu yaptığımız gibi sola doğru çevirerek yapacağız arkadaşlar. Şimdi geriye döndüğümde sık iğnemin içinden bir sık iğne yapıyorum. Şöyle tutun elinizde ve şu yanda oluşan ilmekten bir tane ilmek alıyorum. Şöyle tutuyorum, hafif çeviriyorum, geriye dönüyorum, sık iğnemden sık iğne yapıyorum, sık iğnemin üzerine sık iğne yapıyorum. Bırakmayın, şurada oluşacak ilmek çıkıntılarını göreceksiniz. İlmek direkleri diyelim. 1 ve 2 tane var arkadaşlar. 2 taneyi alacağız. Tığımın üzerinde, bu tığımın üzerindeki ilmek, bu yandakilerden almış olduğum, yandan aldığım bacaklar, direkler. İçinden ilmeğimi, ipimi geçiriyorum. Tığımda 2 ilmeğim oluştu ve içinden geçirerek ikisini kapatıyorum. Hafif çeviriyorum. Sık iğnem var. Sık iğnemin üzerinden bir sık iğne yapacağım. Sık iğnemin içinden ipimi kancamın üzerine alarak bir sık iğne yapıyorum. Şu yanda gördüğüm direklerin içinden tığımın kancasını geçiriyorum. İpimi içlerinden çekerek ikisini bir kapatıyorum. Hep aynı tarafa çeviriyoruz. Şuradaki sık iğneyi unutmuyoruz. Önce sık iğnemizi çalışıyoruz. Ardından yandaki 2 direkten ilmek alarak kapatıyoruz. Sık iğnemizi çalışıyoruz. Yandaki direklerden ipimizi geçirip kapatıyoruz. Sık iğnemi çalışıyorum. Yandaki direklerden ipimi geçip kapatıyorum. Şimdi birazcık ilerletelim. Dediğim gibi eliniz alıştığında daha hızlı bir şekilde örebileceksiniz. Arzu ederseniz çevirmeden tığınızı geriye atıp şu sık iğneyi bulun, sonra çevirin. Belki bu şekilde başlangıç adına daha kolay olur sizin için. Sık iğneyi örün, çevirin, yandaki ilmeklerden alarak örün. Şöyle. Birazcık daha örelim. Sonra sonucu beraber görelim. Tekini almayın arkadaşlar. Sık iğnenin
İki kanadını da, iki lobunu da almış olun. Yandaki iki direği kaçırmayın. Modeliniz bozulmuş olur. İstediğiniz görüntüyü elde edemezsiniz. O yüzden bu ilmeklerin kaçırmadan iki taraflarını da mutlaka alın. Evet, şimdi bir bakalım modelimiz nasıl ilerlemiş, kordonumuzu nasıl yapmışız. Şöyle bir görüntüm var, şöyle bir görüntüm var. Hadi gelin şimdi üçlü şekilde nasıl çalışabiliriz onu görelim. Evet arkadaşlar, şimdi üçlü dantel angles nasıl çalışıyoruz onu görelim. Öncelikle ipimi kilitliyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Geriye dönüp ikinci ilmek zincirden başlayarak bir ilmek alıyorum. İlk zincirimden de bir ilmek alıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim olmuş oluyor. 3 zincir çektik. Geriye döndük. 2 tane ilmek çıkarttık zincirden. Şimdi tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim varken tığımın kancasıyla ipimi alıyorum. Üçünün içerisinden birden geçiriyorum arkadaşlar. Bakın, üçünden birden geçirdik. Şimdi üçlüyü yaparken birinci ve ikinci bir tekli ve çiftli dantel angleslarla sürekli sola çevirerek örmüştük. Bunu da farklı yapacağız arkadaşlar. Şimdi sağa doğru çeviriyorum. İpim benden tarafta önde kalacak şekilde olacak. Şöyle çevireceğim. Şimdi şu içinden geçtiğimiz ilmek, bunu kullanmayacağız tabii. Hemen şu yanında gördüğüm ilmeğimi kullanacağım. Şöyle göstereyim. Bakın ipimiz önde kalacak. Şu tığımı çıkarayım. Şurayı ve şurayı kullanacağız arkadaşlar. Şunun ikisini kullanacağız. İpimiz önde. Tığımda ilmeğim var. Zaten örerken göreceksiniz. Şu yandakinden ilmek alacağım. Tığınızı bu şekilde geçirip ilmeği şöyle çekerseniz daha kolay olacak. Bu bir. Tığım yine ipim önde. Şu yanındakinden ilmek çekeceğim. Bu da üçüncü olacak. Tığımda yine 3 tane ilmeğim oluştu şimdi. Tığımın kancasına ipimi alıp üçünün içerisinden geçiriyorum. Bu kez sola doğru çeviriyorum parçayı, ördüğüm parçayı arkadaşlar. İpim arkada kalacak. Tığımda bir ilmeğim var. Hemen şu ilkinin içerisinden ilmek çıkartıyorum. Hemen yanındakini alıyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. İpimi üçünün içerisinden çekiyorum. Parçayı sağa çeviriyorum. İpim önde kalıyor. Tığımda bir ilmeğim var. Şöyle şuradan arkaya doğru bakarsanız arkadaşlar, öreceğimiz motifin içinden gelen ipleri, bacakları görebilirsiniz. Bu bacakları kullanacağız. Bakın 3 tane var. Şöyle zorlarsam 3 tane var. Ama üçüncüyü kullanmıyorum. Modelin içinden gelen şu ikiyi kullanacağım. İlk bacağın içerisinden ipimi geçiriyorum. Bakın şu ikinci bacağın içerisinden ipimi geçiriyorum. 3 tane ilmeğim var. Tığımın üzerine ipimi alıp üçün içinden geçiriyorum. Bu kez sola çeviriyorum. İpim arkada. İlkinden ilmek alıyorum. İkincisinden ilmek alıyorum. Modelin gövdesinin içinden gelen ilmeklerle çalışıyoruz. Kenardakini bırakıyoruz. Üçünü birlikte kapatıyorum. Çeviriyorum. İpim önde kalıyor. Modelin içinden gelen bacaktan bir ilmek. İkinci bacaktan bakın şöyle çevirip bakarak da çıkarabilirsiniz. Şöyle üçüncüyü de çıkarttım. Üçünün içinden geçirdim.
sola çevirdim. İlkinin içinden aldım. İkincinin içinden aldım. Üçünü bir çektim. Çevirdim. İlkinin içinden aldım. Şöyle bakıyorum hangisi. İpler katlarına ayrılırsa eğer onu kontrollü olarak çekin. Zaten öreceğiniz ipi öreceğiniz işe göre belirliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin çanta kordonlarında dantelli bazı süslemelerde yapacaksanız kullanacağınız ipler dağılmayacaktır. Ama çantanızı pamuklu ipten çalışıyorsanız, kağıt ipten çalışıyorsanız alırken ilmeklere dikkat edin. Şöyle içinden geçiriyorum. Üçünü bir çekiyorum. Bu şekilde çevirerek ilerliyoruz arkadaşlar. İlmek çıkartarak devam ediyoruz. Birkaç sıra daha örelim. Modelimizi daha net görelim. Yine eliniz alıştığında daha hızlı bir şekilde örebileceksiniz. Tekrar örmenizi tavsiye ederim. Modelleri tamamen öğrenene kadar. İlmek sıkılıklarınız tamamen oturana kadar. Ardından yapacağınız işte hızlı bir şekilde kordonlarınızı ya da dantel angleslarınızı diyeyim örebilirsiniz. Evet, şimdi bakalım modelimiz nasıl oluşmuş bir görmüş olalım. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Çok hoş bir görüntüsü var. Askı olarak da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Şöyle üçünü de bir görmüş olalım. Diğerlerini de alayım yanıma. Evet. Tekli örmüştük. Çiftli örmüştük. Ve üçlüyü de ördük arkadaşlar. Tüm detaylarıyla anlattığımı düşünüyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu şekilde içeriklerimi görmek için kanalıma ücretsiz abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bildirimlerinizi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.